Dostlar, güzel insanlar, canlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kameramanlığımı eşim yapıyor, o çekiyor, ben konuşuyorum. Bugün size bir konudan bahsedeceğim. Arjantin'le ilgili. Videoya geçmeden önce en baştan söyleyeyim, canınızı en baştan sıkayım. Sevgili Arjantinliler ve sevgili Türk vatandaşları. Dostlar, kanalımıza abone olur ve videoları beğenir, yorum yaparsanız mutlu olurum, sevinirim. Bu bizim için çok önemli. YouTube'un algoritmasını yenmemiz gerekiyor. Beğeni ve yorum önemli. Baştan söyleyeyim. Şimdi konuya geçiyoruz. Size bugün bir konudan bahsetmek istiyorum. Akşam böyle eşimle beraber caddede gezerken bir şey dikkatimi çekti. Hep aklımdaydı ama anlatmak istiyorum bunu. Ayrı bir video konusu yapalım dedim. Arjantin'de son 6 ayda veya son 1 yılda çok şeyler olmaya başladı. Neler oldu? Çok dükkan kiraları artmaya başladı. Birçok dükkanlar kiralık olmaya başladı. Her yerde kiralık dükkan var. Satılık dükkanlar var, satılık evler var. Şimdi burası bizim yaşadığımız bir cadde. Caddenin üzeri. Biz ilk geldiğimizde bu caddede acaba kiralık bir dükkan bulunabilir mi diye düşünüyorduk biz o zaman. Kiralık dükkan yoktu. 1 yıl önce falan. Şimdi adım başı her yer kiralık dükkan oldu. Her yer kiralık. Bunun nedenlerini de videonun içerisinde tek tek anlatmaya çalışacağım. Kendi bildiklerimi de ve resmi olan rakamları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kiralık dükkanların çokluğundan bahsettim. Her yerde dükkanlar kiralık diye. Bunu bazen YouTube kanalında özelden soran arkadaşlar da oluyor. Abi Arjantin'e gelsem ne iş yapabilirim? Nasıl olur diye. Şimdi az çok bu videoyu da izlerseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Mesela bak, ana cadde üstündeyiz. Mesela kiralık bir dükkan. Fıstık gibi dükkan. Çok güzel bir cadde üzerinde bir dükkan. Bu dükkanda kiralık mesela. Ve karşıda var mesela kiralık. Şimdi biraz sonra tekrar gideceğiz. Yine kiralık dükkanlar var. Her yerde var. Bunların sayısı 1 yıl önce falan bu kadar kiralık dükkan yoktu. Şimdi son 1 yıldır, hatta şöyle söylemek istiyorum. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama bizim yeni başkan Arjantin'in başına geldiğinden beri Milei çok böyle radikal kararlar alıyor ekonomiyle ilgili. Çok şeyi değiştirdi. Her şeyi böyle, bunun bir testeresi var. Meşhur testeresiyle her şeyi doğruya atıyor, kesiyor. Her şeyi temizliyor. Ya iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Sabredin diyor ama nasıl olacak? İleride iyi mi olacak, kötü mü olacak? Arjantinliler bu işten memnun mu? Bilmiyorum ama sanki memnun değiller gibi geliyor böyle. Biraz ekonomik olarak insanlar zorlanmaya başladı Arjantin'de. Her şey çok pahalandı. Dükkanlar o yüzden çok her yerde kiralık, bu yüzden. Şimdi Arjantin'de insanlar arasında ayrım o kadar çok. Yani orta kesimle zengin kesim arasındaki uçurum o kadar arttı ki. Mesela şu dükkanı görüyor musunuz? İçini tam çekmek istemiyorum. Burası da zenginlerin gelip takıldığı bir mekan. Restoran, kafe gibi böyle. Restoran, kafe. Ya çok zenginsin ya da fakirsin. Yani orta direk yok. Tamamen bitti yani orta direk. Orta direk diye bir şey kalmadı. Yani mekanın lükslüğüne bak. Hep zenginler var burada. Ben hiç genç görmüyorum mesela. Böyle mekanlarda genç yok. Gençte para yok ki gelip böyle bir yerde takılsın. Pahalı çünkü. Yine dükkanın, caddenin karşısında bir tane daha kiralık. Onun ilerisinde var kiralık. Şimdi bak, caddenin üstünde bu dükkan kiralık. Yani bir de işin enteresan tarafı 4 tane emlakçının ilanı var herhalde. 1, 2, 3, 4 ha. Niye öyle yapmışlar anlamadım anasını satayım. Cadde üstünde dükkan. Bunları kiralaması da bir ayrı dert ya. Sıkıntı. Bir de Arjantin'de bir şey anlatayım size. Sürekli bunu yapıyorlar bak. Dükkanın mesela kapatıyorlar dükkanı böyle. Akşam olduğu zaman bir parçasını böyle açık bırakıyorlar. Şekil A'da gördüğünüz gibi böyle satış yapıyorlar. Akşam olduğu zaman bak hep böyle yapıyorlar. Kilitle vurmuşlar, kapatmışlar.
Bir şey almak istediğin zaman yarısını açıyorlar. Bu dükkan da kiralık. Kocaman dükkan. Yine caddenin üstünde. Oo, bayağı büyük bir dükkan. Gel işte. Bizim Türklere sesleniyorum. Kirala böyle bir dükkanı. Ne yapacaksın? Ne iş yapabilirsin? Aylık kirası bunun 5.000 dolardan aşağı değildir. 5.000 dolar depozito ister. 5.000 dolar peşinat ister. Emlakçı komisyonu var. Dükkanın içini de bilmiyorsun ki, tadilat falan yaparsın. 5-10 bin dolar içine harcayacaksın. Ne iş yapacaksın? Adam kapatır tabii. Bak, ana caddenin üstünde bu adam niye kapatıyor acaba? Dükkan sahipleri bir de kolay kolay kiraya vermiyor. Adam dükkanı boşta tutuyor mesela ama kiraya vermiyor. Ya anlamak mümkün değil kardeşim. Ya boşta tutuyorsun, ver kiraya. 50 tane teferruat istiyor senden. Yok onu getir, yok kefil getir, yok şunu bul. Ya bunlara ne gerek var abi? Boş tutacağına versene kiraya, ama 40 dereden 40 su getiriyorlar. Çok evrak istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Bak, kiralık işte böyle boş boş durur yani, her yerde kiralık dükkan. Yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oldu. 6 ay önce bu dükkan şu karşıda görünüyordur inşallah. O karşıdaki dükkan kiralıktı. Ana cadde yani burası. 6 ay falan oldu. Orayı kiralamak istedik bir tanesi için. Adam 50 tane yine az önce anlattığım gibi 50 tane bahane saydı. Ben de dedim ki abi, dedim, senin kiralamaya niyetin yok galiba. Çünkü otobüs durağı falan da yanındaydı. Bak, 6 ay oldu halen boş. Az önce anlattığım dükkan, belki onu yeni gördüm bilmiyorum ama az ileride daha çok var galiba. Cadde üstü böyle yürüyerek gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi bak, önünde otobüsler de durdu mesela. Çok güzel bir konumda. Caddenin üstünde. Ya bir düşünün yani, ne iş yapabilirsiniz ve bu insanlar neden kapatıyor, bu dükkanları neden kiraya veriyor? İşte ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bence bunu Arjantinliler de bir yorum yapıp anlatırsa biz de çok daha iyi anlamış oluruz. Az çok tahmin ediyoruz, görüyoruz, biz de yaşıyoruz ama her insanın bütçesi kendine göre olmadığı için bence ekonomi herkese göre değişiyor. Ama bir de Arjantinliler yorum yapsın da bir de onları göreyim. Ne diyorlar, merak et. Bak, gracias amigo. Buenos Aires, bu belediyeye ait. Bunlar bak, kiosko, büfe. Biz Türkiye'de bunlara büfe diyoruz ya. Bunlar da burada bakkal, büfe. Bunlar da büfe diyor ya. Kioskolar var. Bunlara da kiosko diyebiliriz. Bunların hepsi şu an kapalı. Resmi rakamları tam olarak bilmiyorum ama yaklaşık 40.000 tane son 2 yılda kiosko, bakkal kapanmış. Bence gel yavaş yavaş gidelim, anlatayım böyle. Bence bu resmi rakamlara göre 40.000 falan diyorlar ama sanmıyorum, ben daha da fazladır. Ya bakkal ya. Bakkal niye kapanabilir ki? Bakkal yani. Bakkal bile kapanıyor, düşün yani. Çünkü insanların gıdaya ulaşması gerekiyor. Sattığın tekel ürünleri, gıda, o bile satılmıyorsa, onlar bile dükkan kapatıyorsa artık bilmiyorum. Bak, kapalı mesela. Buralar eskiden böyle değildi. Al işte, sadece zenginlerin mülk. Ben şu restoranların içine bakıyorum. Şöyle çaktırmadan çek de, çaktırmadan çek ya. Bir şey olmaz. Şuna bak. Abi içerisinde bir tane genç yok ya. Yemin ediyorum, o kadar bakıyorum mesela. Gelsene bir dakika şöyle mesela. Hep böyle emekliler, parayı bulanlar böyle. Buranın zenginleri, maddi durumu çok iyi olan insanlar. Ben hiç genç görmüyorum anasını satayım. Hep böyle durumu iyi olanlar. Gençler durmuyor ki. Ve ben ilk defa cadde üstlerinde polislerin çevirme yaptığını görüyorum. Baksana. Vallahi normalde bunlar olmuyordu, çevirme falan. İyi iyi, böyle çalışın işte. Bravo.
İki tanesi çevirmiş. Emmoğlu bekle, dur dur. Kafasına göre çevirdi lan. Ben belirli bir kişileri çeviriyorlar falan zannettim. Daha çok böyle motosikletleri çok çeviriyorlardı. Bak arabayı çevirdi, şeyi çevirmedi. Motosiklette değil. Herkesi çeviriyor. Kimlik kontrolümü yapıyor. Sabıka kaydımı yapıyor. GPT'mi yapıyor. İlk defa görüyorum. Arjantin'e tuhaf oldum ha. Bizim başka bir şeyler deniyor ama ne deniyor bilmiyorum. Bu cadde üzerindeki bu kioskolar var dedim ya az önce. Sadece bu çiçekçiler açık. Sadece bunların satış yapmasına izin veriyorlar. Diğerleri kapalı. Bu çiçekler de çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Akşam akşam kokusu falan da güzel ondan da. Ben bir şey daha merak ediyorum. Ya bu çiçeklerden adam kaç tane satıyor da bu dükkanın kirasını çıkartıyor, masrafını çıkartıyor. Çiçekler o kadar pahalı mı onu da hiç bilmiyorum. Hiç çiçekle aram yok. Şuna bak anlamıyorum yani. Sadece bunlar açık. Bir çiçek satarak adam işte geçimini sağlamaya çalışıyor burada. Emmoğlu kolay gelsin. Bak yanındaki kiosko mesela kapalı. Az önce tam bir örnek. Çiçekçi açık ama kiosko kapalı. Palermo Üniversitesi mi varmış burada? İlk defa görüyorum. Bak Universidad de Palermo. Bak bu karşıdaki dükkan da kiralıkmış. Konumu falan da çok güzel. Güvenlik kamerası var. Motorcular deli diyor beni ya. Karşıdaki şu üniversite binası var çok güzel. Köşe başı bak kiralık bir dükkan daha mesela. Az ileride bir tane var. Bu da çok güzel kiralık bir dükkan. Bu arada şurada az durup şöyle biraz sohbet edelim. Yaklaşık son az önce videonun ortalarında söylemiştim. Yaklaşık 20.000 tane şirket kapanmış. Milli başa geldikten bu yana 2 yıl içerisinde. Resmi rakamlara göre 300.000 tane de yani bu da yine resmi rakamlara göre 300.000 kişi de işten çıkmış, çıkarılmış. Bunların çoğu da benim bildiğime göre kamudan çıkarttılar çoğunu. Kamu çalışanı. İşte mesela bizim Türkiye'de de öyle aslında. 10 kişinin yapacağı işe 20 tane eleman almışlar. 10 tanesini gönderdim ile hepsini. Bunun testeresi var ya meşhur testeresi. Hepsini biçti. Ondan sonra az önce söyledim mi bilmiyorum. Bakkallar var bu kioskolar onlar da kapanmış. 20.000 tane diyor ama bence de çok daha fazladır. Gördüğünüz gibi ana caddenin üstü. Hatta bak şurada şey var. Polis imdat düğmesi. Bu üzerinde bunun bir kamera var ve bir tane düğme var. Bastığınız zaman polisler geliyor. Yani demek istediğim şey cadde güvenli, güzel bir yerde. Satış yapabileceğiniz bir yerde. Bir sürü dükkan kiralık. Şimdi sorun şu. Bu insanlar satış yapamadığı için kiraya veriyor veyahut da dükkanlarını satıyor ya. Bu adam satamıyor zaten. Bu kim alacak şimdi? Ne satacak da bu dükkanı burayı kiralayacak mesela? Yeni devralacak kişi ne yapabilir burada? Ya adam zaten baksana iş yapamadığı için mesela bu peynirciymiş bak. Ki Arjantin'de de peynir almayacaksan ne alacak? Adam mesela satamamış, kapatmış. Caddenin üstündeki bu dükkanlar kapatıyorsa şimdi akşam vakti yürüyüş yaparken aklıma geldi çekeyim diye. Gündüz vakti olsa mesela ara caddelerde de satılık evler çoğaldı mesela hiç. Ben bir kere geldi 2 seneden beri 2 sene oldu biz Arjantin'deyiz. Hiç şey görmemiştim cadde üzerinde satılık ev veyahut da kiralık bir dükkan. Şimdi gündüz vakti olsaydı onları da gösterirdim. Bir sürü de satılık daire de var yani cadde üzerinde gördüğüm.
Valla iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor ben bir türlü anlamadım. Hiç iyiye gidiyormuş gibi bir görüntü yok. İnsanlar şikayetçi mi değil mi onu da bilmiyorum. Bizim Milei başaracak mı, başaramayacak mı? Ekonomiyi toparlayacak mı, toparlayamayacak mı? Onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yani özellikle mesela şuraya biraz oturalım. Bir de bu arada bu demir, onu da söyleyeyim ha. Adam bunu yumuşak şeyden yapmış zannettim. Sünger zannettim bunu, bu betonmuş, demir diyorum. Beton dökmüş kalıpla. Sert. Şimdi şunu aklıma gelmişken söyleyeyim, ben çok unutuyorum ya. Kafam çok karışık şu ara. Türkiye'ye gelmek, Türkiye'ye diyorum, Türkiye'den Arjantin'e gelmek isteyenler varsa, özellikle bana çok soran Türkler var ya, abi bu videoyu dikkatli bir şekilde işte izleyin, dinleyin. Ne iş yapabilirsiniz? Soruyorsunuz ya, işte görüyorsunuz yani ana cadde üzerindeki bu dükkanların hepsi böyle kiralık. Eskiden dediğim Milei'den önce bir 2 sene, 3 sene önce falan insanların alım gücü bence daha iyiydi. Şimdi her şey çok pahalandı. Mesela en basitinden bir tane sigara 300 lira falan şu an. Ondan sonra 6 litrelik içilebilir çok güzel bir su. Mesela ne kadar? 300 lira 6 litrelik su. Ya bilmiyorum yani, her şey Türkiye'den pahalı mı? Türkiye ile aynı mı? Bazen duyuyorum Türkiye'de de aşağı yukarı aynı diyorlar ama şimdi burada az önce söyledim, 300 bin kişi resmi rakamlara göre işte işten çıkmış. Bu rakam daha fazladır. Eğer resmi rakamlar 300 bin ise bir de gayri resmi halkın içinde girip de halka bunları sormak lazım. Bence 300 binden fazladır. Yani bak, motosikletli çocuk geçiyor ya bisiklette falan, az önce videonun içinde var mıydı bilmiyorum. Gençlerin çoğu motokuryecilik yapıyor. Bisikletle, motorla. Çünkü en kolay kazanç yolu o. Yani çok uğraştırmadan, çok prosedüre takılmadan yapılabilecek iş o. Gençler burada iş bulamıyor. İş yok ki, işçiler çıkıyor. Vallahi bilmiyorum ama iyi düşünün. Gelmeden önce iyi düşünün derim. Abi şu dükkana bak. Bak bu da kiralık ya. Dükkanın içine bakıyorum. Dümdüz. İşte burada çok güzel restoran işi yapılır ha. Gitmez mi? Abi Arjantin'e gelsem ne iş yaparım falan diyenler oluyordu bizim Türklerden. Abi bak burada restoran yapabilirsin. Türk yemekleri satabilirsin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben Arjantinlilerin Türk yemeklerine karşı nasıl ilgi göstereceğini hiç bilmiyorum. Hiç tutmaz yani o iş. Şimdi Arjantinliler şöyle yemek kültürleri hep kendilerine göre ya. Başkalarının yemeklerini yiyorlar mı tam olarak bilmiyorum. Peru mutfağını falan seviyorlar, onu biliyorum da. Yani bizim birçok Türk yemeğini Arjantinliler yemez. İddia ediyorum yemez. Bizimkiler ya baharatlı mesela, ya acı falan ya. Hadi acıyı geçtik de. Ya mesela yoğurt yemiyorlar gibi bir şey, hatta çoğu bilmiyor gibi bir şey yani burada. Yani bizim Türk mutfağı dünyada hiçbir benzeri yok. Fıstık gibi mutfağımız var da Arjantinlilere biraz zor sevdirirsiniz, onu söyleyeyim yani. Az önceki dükkanın yanındaki dükkan. Bir dükkan boş, sonraki dükkan yine kiralık, ondan sonraki dükkan kiralık. Kiralık, her yerde kiralık. Suna, şuradaki mağaza var ya, dükkan. Şu arabanı şuradan baksana bir dakika, gel. Şu karşıdaki dükkan var ya, orası Hindistan mı ya? Indian derken bildiğimiz Hindistan'ı mı kastediyor? Lan Allah'ın Hintlisi gelmiş oraya öyle mağaza mı açmış? Kocaman, şuna baksana, ilk defa gördüm. Gel bir karşıya geçelim de yakından bakalım şuna, gel. Vay anasını sayın seyirciler.
Harbiden de ya, çok büyük. Girip bir bakalım mı içine? Gel şuradan karşıya geçelim. Oradan bir de içinde ama hep elbise satıyor. Hep Hindistan'dan getirdikleri elbiseler. Tekstil ürünleri. Dükkan var orada bak, bir tane de. O dükkanda satılıkmış. Şimdi bir dakika dur, kapatma burayı. Hazır Hindistan mağazasını orada göstermişken içerisi de tekstil ürünleri dolu. Elbise işte satılıyor. Arjantin'de tekstilde kriz var. Yani tekstil iyiye gitmiyor Arjantin'de de. Hatta şunu söyleyeyim, Türkiye'de de tekstil iyiye gitmiyor. Onu da gayet iyi biliyorum. Arjantin'de de tekstil sektörü çok kötü. İşten çıkartmalar çok, kapanmalar çok, fabrika kapatan yerler var. Şöyle söyleyeyim, son 1,5-2 yıl içerisinde ambulans, itfaiye geçiyormuş. Bir de ne anlatıyordum ya? Aman tanrım dedim. İtfaiyenin sesini duydun mu? Abi ne biçim öttürüyor itfaiye ya? Bizim Türkiye'deki itfaiyelerden bu kadar ses çıkmıyordu ya. Kulağımın 2 tane damarı var, o da çatladı gitti, anasını satayım ya. Ya işte dediğim gibi dostlar, sevgili Arjantinler. Tekstil sektörü, sadece tekstil sektörü değil. Ben Hindistan mağazasını görünce aklıma geldi. Geçen bir tane böyle bir makale, bir yazı okumuştum da, hatta protesto falan var. Onunla ilgili videoları vardı, görüntüler en azından Instagram'da falan da gördüm. Bulabilirsem onları da eklerim. Kriz her yerde devam ediyor. Bu başkanın ekonomik politikaları sayesinde iyi de olabilir, bu kötü de olabilir ama bunun sonunda belki de sabredin diyor ya, hani bizim başkan diyor ki sabredin diyor, az kaldı diyor, başaracağız diyor. İnşallah başarır, inşallah çok daha iyiye gider Arjantin. Burada kiralık. İşin garip tarafı, karşısındaki Kiosco'da kiralık. Ona niye kiralık yazmış? Adam da böylece demirle ölen pislenmiş. Abi burada da mağaza, elbise mağazası mı? Küçük bir ayakkabı mağazası gibi bir şeymiş. Burası da kiralık. Hatta adam satılıkta yazmış. Ürün mü satılık, mağaza mı satılık bilmiyorum ama kiralık yazıyordu orada. Ya işte bak, böyle bisikletle taşımacılık yapabilirsiniz. Pedidosya diyorlar buna. DoorDash, Amerika'daki DoorDash. Yok, mağazanın içine bak. Sevgili Hindistanlılar, buraya kocaman tekstil ürünleri, kıyafet mağazası açmışlar. Bayağı abi var ya, ne ararsan var. Yok. Şuna fiyatlar da mantıklı gibi geliyor. Şöyle bir fıstık gibi bak, güzel de bir şey ha. 79.000, 60 dolar. Bakayım, yazlık bir şey var şurada, 17.000. Bu 13 dolar. Kot pantolon. Abi her şey var işte, mağaza büyükmüş. Burayı Arjantinliler gelsin baksın. Ya da biliyorlarsa yorum yapsın. Beğeniyorlar mı? Vay anasını, Hindistanlıya bak. Her yerdeler abi. Çinliler, Hintliler. Evet sevgili Arjantinliler. Baksana, bir şey dikkatimi çekti. Şuna bir bak. Şu kadarcık çöp kovası. Küçücük abi, bu kadar. Adam 100.000 peso yazmış. Abi çöp kovası ne yapacağım? Bu niye bu kadar pahalı ya? 100.000 peso 80 dolar yani. Şu kadarcık bir şey. Altındaki de herhalde bir 200 dolar vardır. Çöp atmak için bile 80 dolar istiyorlar. Ey Cemal. Evet. Bugünkü videomuz konusu buydu. Aslında konu böyle değildi. Geçerken çok dikkatimi çekiyordu. Anlatmak istedim. Yürüyüş yaparken de aklıma geldi. Böyle bir video yaptım. Sizce Arjantin'de ekonomi daha ileride iyiye mi gidecek, daha kötüye mi gidecek? Sevgili Arjantinler, ne düşünüyorsunuz? Ekonomik durumunuz nasıl?
Enflasyon düşüyor mu? Enflasyonun düştüğünü söylüyor bizim başkan. Size göre de Arjantin'de enflasyon düşüyor mu? Siz bu enflasyonun düşüşünü hissediyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Bu konuyu bir tartışalım. Bir sonraki videoda da Arjantin'de çok büyük bir protesto gösterileri falan vardı. Onların videosunu çekmiştim. Onu editleyeceğim. Asıl bu videoda anlatmak istediğimin bir kopyasını da, bir örneğini de o videoda göreceksiniz çok daha iyi bir şekilde. İşte o protestolarda neden oluyor? Küçük bir o videoya atıfta bulunayım. Bu dükkanların işte bu kadar kiralık dükkanın artması, insanların alım gücünün düşmesi. Mesela insanlar eskiden çok harcıyordu, artık kısmaya başlamışlar. Yani mesela lüzumsuz şeyleri almıyorlar. Dışarıda iki tane kahve içiyorsa şimdi bir tane içiyor artık. İşte üniversite öğrencileri, çeşitli sendikalar hepsi protesto yapıyor. İşçiler, işçi sendikaları protesto yapıyor. Bunların videosunu çektim. Editledikten sonra bir sonraki videoda ne demek istediğimi göreceksiniz. Evet dostlar, canlar, güzel insanlar. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay. İyi akşamlar, iyi günler.